İnanmadığım şey beni seçti. Cinlere inanmadım. Ya sadece inanmadım değil, küçümsedim de. Biri cinlerden bahsettiğinde içimden bilmediğin şeye isim takıyorsun derdim. Bu hikayeyi dinleyen biriysen ve hala aklım yatmıyor diyorsan seni anlıyorum. Çünkü ben de aynı cümleyi kuruyordum. Ta ki o geceye kadar. Her şey 24 yaşımdayken başladı. Üniversite bitmişti. Hayatımda korkacak pek bir şey yoktu. İnançla aram mesafeliydi. Ne dine uzak ne de yakın. Ama cinler benim için tamamen masaldı. Bir akşam arkadaş ortamında konu yine oraya geldi. Cinler vardır dediler. Bazı köylerde geceleri dolaşamazsın dediler. Bazı evler insanı bırakmaz dediler. Güldüm. Bir tane somut şey gösterin dedim. Bir gece gerçekten cinli dediğiniz bir yerde kalayım. Sabah sağa çıkmazsam inanmaya başlarım. Masada bir sessizlik oldu. O sessizlik normal bir sessizlik değildi. Karşımda oturan çocuk gözlerini kaçırdı. Diğeri bardağıyla oynadı. En son konuşan sesi en sakin olan çocuktu. Bir köy var dedi. Orada bir ev. Ne oluyor evde dedim. Kimse sabahı hatırlamıyor dedi. Güldüm. Harika dedim. Gidiyorum. Ertesi gün arabaya bindim. Yol uzadıkça telefon çekmemeye başladı. Navigasyon saçmaladı. Aynı viraja 3 kez girdim. Sanki yol uzuyor değil, dönüp duruyordu. Hava kararmadan köy tabelasını gördüm. Tabelada köyün adı var ama boyanmıştı. Harfler silinmişti. Sanki biri bilerek okunmasını istemişti. Köye girdiğimde ilk fark ettiğim şey şuydu. Köy fazla düzgündü. Evler eskiydi ama bakımlıydı. Yıkık değildi. Işıklar yanıyordu. İnsanlar vardı. Kapı önlerinde oturuyorlardı. Bana baktılar. Hepsi aynı anda selam verdiler. Aynı tonla. İçimden abartmışlar dedim. Köyün dışında bir ev gösterdiler. Tek başına duruyordu. Etrafında bahçe vardı ama hiçbir şey ekili değildi. Toprak cansızdı. Kapıya yaklaştığım anda kapı kendiliğinden açıldı. Rüzgar yoktu. Duraksadım. Sonra bir içeri girdim. Ev soğuktu. Ama taş ev soğuğu gibi değil. Daha çok ışıksızlık soğuğu gibiydi. Duvarlar nemliydi. Tavan yüksekti. Ses çıkardığımda yankı olmadı. Sanki ev sesi yutuyordu. Köyden biri arkamdan seslendi. Kapıyı kapatma. Döndüm. Kimse yoktu. Gece çöktü. Saat 22 civarı ilk şeyi fark ettim. Evde zaman ilerlemiyordu. Telefonuma baktım. Saat 23:17 idi. Uzun süre bekledim. Tekrar baktım. 23:17. O an duvarın içinden bir ses geldi. Sonra bir tane daha. Sanki içeriden biri tırnağıyla vuruyordu. Duvara yaklaştım. Elimi koydum. Duvar sıcaktı. O an ilk defa içimden yanılıyorum cümlesi geçti. Sonra fısıltılar başladı. Ama kulaklarımdan değil, kafamın içinden. İnanmıyordun. Bak, bakmaya geldin. Ayağa kalktım. Kapıya yöneldim. Kapı kapalıydı ama kilitli değildi. Kapı kolunu tuttum. Elim titredi. Kapı kendiliğinden açıldı. Ama dışarısı
Gece değildi. Ev uzamıştı. Koridor olması gerekenden daha fazla uzundu. Duvarlar eğilmişti. Zemin dalgalanıyordu. Evin içi değişmişti. O an anladım. Bu ev sabit değildi. Ben neredeysem ev oradaydı. Adımlar duydum ama ayak sesi değildi. Toprağa basan, sürünen, ağırlığı olan bir şeyin sesi. O anda köylüleri hatırladım. Hepsi aynı bakmıştı. Hepsi aynı selamı vermişti. Onlar insan değildi. Gece ilerledikçe ev doldu. Görmedim ama hissettim. Bir odanın dolması gibi değil, bir bedenin dolması gibi. Duvarlardan gölgeler sızdı. Tavandan sarktılar. Zeminden kabardılar. Şekilleri yoktu ama niyetleri vardı. İnanmaman umrumuzda değil dediler. Bakman yeterliydi. Kaçmaya çalıştım. Kapıyı açtım. Dışarı fırladım. Koşmaya başladım. Ama köy yoktu. Evler yıkıktı. Duvarlar çökmüş, çatılar dağılmıştı. Az önce ışık yanan pencereler siyah boşluklardı. Yol dediğim şey topraktı. Köy yüzlerce yıldır terk edilmiş gibiydi. Durup arkamı döndüm. Ev hala oradaydı. Ama bu sefer daha büyüktü. Ve köylüler oradaydılar. Ama artık insan kılığı yoktu. Yüzleri vardı ama detay yoktu. Göz çukuru vardı ama göz yoktu. Ağızları vardı ama ses çıkmadan konuşuyorlardı. Bir geceliğine dediler. Bakmak için şimdi kalacaksın. Ayaklarım yere yapıştı. Evin kapısı tekrar açıldı. Bu sefer koşmadım. İçeri girdim. Çünkü kaçmak için değil, alınmak için açılmıştı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda sabah sanmıştım. Ama ışık beyazdı. Güneş ışığı gibi değil. Soğuk bir beyazdı. Yol kenarında yatıyordum. Beni bulanlar vardı. İnsanlardı. Polis çağırdılar. Doktorlar baktı. Herkes aynı şeye takıldı. Saçların. Aynaya baktım. Saçlarım bembeyazdı. Ama bu en önemsiz kısmıydı. Çünkü geceleri ışığı kapattığımda ev geri geliyor. Duvarlar odamda beliriyor. Kapı tam yatağımın karşısında duruyor. Ve her gece kapı biraz daha açılıyor. Cinlere inanıp inanmamam artık önemli değil. Çünkü ben onların gördüğü biri oldum.